Bugün sizlerle sadece 3 malzeme kullanarak şekersiz bir dondurma yapacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Tarifimde ilk önce 2 adet muz kullanacağım. Muzlarımın kabuklarını ayıklayarak tarifime başlıyorum. Tarifimizde yaklaşık 500 gram kadar da çilek kullanacağız. Şimdi şöyle muzlarımı ayıklıyorum. Aslında dilediğiniz her meyveyle bu dondurmayı yapabilirsiniz. Şeftali ve kayısı gibi meyveler de bu tarifimize çok yakışır. Şimdi kabuklarını soyduğum muzlarımı bir bıçağım yardımıyla dilimliyorum. Gördüğünüz şekilde küçük küçük dilimlemenize gerek yok. Şöyle muzlarımı dilimledim. Dilimlediğim muzlarımı şimdi derin dondurucuya koyabileceğim bir kabımın içerisine alıyorum. Dilimlediğimiz tüm muzlarımızı şöyle kabımıza alalım. Bu dondurmamızda sadece meyveleri kullanarak, şeker kullanmadan, meyvelerin şekerinden yararlanarak bir dondurma yapacağız. Şimdi çileklerimin sap kısımlarını şöyle kesiyorum ve çileklerimi de dondurmak üzere ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi birkaç çileğimizi daha hazırlayalım. Böyle sap kısımlarını keselim. Ortadan ikiye bölelim. Evet. Çileklerimiz ve muzlarımız artık derin dondurucuda birkaç saat dinlenmek üzere hazır hale geliyorlar. Evet, çileklerimi de hazırladım. Şimdi meyvelerim artık hazır. Yavaş yavaş derin dondurucuya koyacağım kabımın kapağını kapatıyorum ve meyvelerimi 1-2 saat donana kadar derin dondurucuda dondurmak üzere derin dondurucuma kaldırıyorum. Dondurduğum meyvelerimi şimdi bir mutfak robotunda çekeceğim. Birazcık evet donmaların birazcık daha çözülmelerini oda ısısında beklemem gerekiyordu. Birazcık şöyle elimden yardım alarak meyvelerimi ayrıştırıyorum. Şimdi meyvelerimin üzerine bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bu aşamada birazcık daha tatlı bir dondurma isterseniz yarım çay bardağı pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Çilek, muz ve sütümü dondurma kıvamına gelene kadar bir robotumdan iyice çekiyorum. Bu tarifi sağlıklı beslenmek isteyenler ve şeker hastaları da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yiyebilirler, daha doğrusu tüketebilirler. Gördüğünüz kıvamda dondurmamız hazır. Şimdi şöyle bir de üstten gösterip tekrar dondurmamı derin dondurucuya koyabileceğim bir kabımın içerisine alıyorum ve 1-2 saat daha kıvam alması için dondurmamı derin dondurucumda dinlendireceğim. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa veya yeni tarifler denememi isterseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Görüşmek için daha doğrusu şöyle dondurmamın üzerinde bir kaşığım yardımıyla iyice düzlüyorum. Şimdi biz 2 saat daha buzdolabında dinlenip daha doğrusu derin dondurucuda geliyoruz karşınıza. Şöyle bir dondurma kaşığı yardımıyla dondurmamın bitmiş kıvamını da göstermek isterim. Dondurmamız bu şekilde servise hazır. Bir servis kabımın içerisine dondurmalarımı alıyorum ve afiyet ile tüketiyoruz. Şimdi sıra geldi bu yazın en havalı içeceklerinden birini yapmaya. Viral bir içecek tarifini hep birlikte yapıyoruz. Bir kasemin içerisine şöyle birazcık bal koydum. Bardağımın ağzını bir balımın içerisine şöyle buluyorum. Birazcık renkli şeker kullanıyorum. Burada isterseniz toz şeker de kullanabilirsiniz. Bardağımız hazır. Bir minik boy meyve suyumu buzlukta derin dondurucuda dondurmuştum. Ortadan ikiye kestim ve şöyle bardağımın içerisine alıyorum. Üzerine maden suyu döküyorum. Hemen içeceğimizin rengi oluşmaya başladı bile. Burada dilediğiniz meyve suyunu kullanabilirsiniz. Sizce de rengi harika olmadı mı? Sevdiklerinize severek ikram edebileceğiniz şekilli, şüküllü, lezzetli bir içecek tarifi yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, şifa olsun.
Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.